Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte rengarenk şirin mi şirin apartmanlar yapacağız. Daha önceki çalışmalarımızdan biliyorsunuz buna benzer ahşap üzerine evler yapmıştık yine. Ben önceden gri boyam artmıştı. Siz de kesinlikle boyalarınız arttığında taşlarınızı, ahşaplarınızı boyayabilirsiniz. Boyalarınızı kesinlikle atmayın. Griyi öyle boyamıştım. Ortada gördüğünüz gibi ama diğerlerini de şimdi renklendireceğim. Sarı, mor, istediğiniz renkler hep söylüyorum. Tamamen size kalmış, sizin seçiminiz. Ama ben renkli sevdiğim için rengarenk yapmayı tercih ettim. Bu ahşapları biz testereyle kestik. Bunları nereden bulabilirsiniz bilemiyorum ama ben hep yolda yürürken bulduğum şeyleri alıp getirmeyi çok seviyorum eve. Muhakkak bunlardan çünkü çok güzel dönüşümler oluyor. Bu kasalardan da yapabilirsiniz. Pazar kasalarından da olabilir diye düşünüyorum bunlar. Çok güzel, çok şirin bir şey haline dönüşebiliyorlar. Bir obje haline dönüşebiliyorlar. Yuvarlak cam yapacağım tepelerine. O yüzden 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira. Ahşabınızın ebatına göre, oradaki duruşuna göre siz de yuvarlağı öyle belirleyebilirsiniz. Biliyorsunuz böyle küçük pratik şeylerden kalıp yapmak çok güzel oluyor kendine. Her zamanki gibi kurşun kalemle çalışıyoruz önce. Herhangi bir problem olduğu zaman silebilmek için. Hemen akrilik kalemimle çerçevelerini yapıyorum. Siyah çerçeve yapacağım. Bu arada ben sarıyı ve maviyi 2 kere boyadım. Çünkü açık renkler biliyorsunuz hep söylüyorum zemin rengini çok çabuk gösterebiliyor. Dolayısıyla 2 kat boyamanızda fayda var. Bu ton açıklarda yani bu açık tonlarda çalışacaksanız önce açık renklerinizi boyayın. Daha sonra koyulara geçin. O ara açık renkler kurumuş olur. İkinci katı vurmuş olursunuz tekrar üzerine. Çalışmanız hızlanmış olur. Çünkü evet burada seyrederken daha çabuk gözüküyor ama boyaların kurumasını beklemek uzun sürüyor. Hemen cetvelle camlarını çiziyoruz. Ben daha optik görüntüsü güzel olsun diye cetvelle çalışıyorum ama siz bu tarz ayrıntılara, detaylara takılmıyorsanız kalemle de sadece çizebilirsiniz. Ama ben daha düzgün olması için görüntüsünün ki kesinlikle böyle yapmanızı tavsiye ederim. Ölçülü çalışırsanız daha muntazam bir görüntü çıkıyor ortaya. Camların içlerini beyaz yaptım. Kenar çerçevelerini siyah yaptım. Akrilik kalemle de camların içini beyazla boyayabilirsiniz. Ama ben küçük böyle detayları fırçayla boyamayı çok seviyorum. O yüzden sadece dış çerçevelerini akrilik kalemle boyuyorum. İçlerini fırçayla boyuyorum. Ama siz yüzeyi de bu arada söyleyeyim ahşabın tırtıklı olduğu için fırçayla boyamak da çok kolay olmuyor bu arada. Kalemle de çalışırsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz. Şimdi evlerimizi birbirine yapıştıracağız. Ben yapıştırırken silikon kullanıyorum. Silikon herhangi bir deformasyon yapmıyor. Daha sonra açılma yapmıyor, düşme yapmıyor. Tavsiye edebilirim ama daha kuvvetli yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz istiyorsanız. Evet, hemen altına lodos dallarımızı yapıştıracağız. Lodos dalları bu evlerle birleşince çok güzel oluyor. Lodos dallarını internetten satan yerler de var. Ama ben bunları Assos'a gittiğimizde, Assos gezimizde sahilden toplamıştık. Bu arada bizim gibi seyahat etmeyi seviyorsanız Ağılcalı Geziler kanalımızda izlemenizi tavsiye ederim. Orada da çok güzel paylaşımlarımız var. Çok güzel seyahat videolarımız var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ederim. Daha önce de söylemiştim bu yeşillikleri mesela Göynü'ye gittiğimiz zaman toplamıştık. Göl kenarından, Sülüklü Göl'den. Muhakkak böyle şeylerle uğraşıyorsanız zaten hemen gözünüze çarpıyor ve değerlendiriyorsunuz. Ahşap kesimli lazerlerimiz var, kelebeklerimiz. Bunları da internetten satın alabilirsiniz. Ben turuncuya boyadım. Bisikletim var. Bisikletimi de renklendiriyorum. Bu
Küçük ahşaplar ağaç dallarının kabukları, gövdesinin kabukları. Bunları birçok yer satıyor yine dediğim gibi. Ama ben kendim yine ağaçlardan dökülen kabuklardan aldım. Çamların, yaşlı çamların, ormana, doğaya gittiğinizde muhakkak siz de görürsünüz. Onlardan hafif böyle kazıyabilirsiniz. O kabuklar zaten zaman içerisinde döküldüğü için ağaca herhangi bir zarar vermiyor. Bunları da kendiniz yine doğadan temin edebilirsiniz. Çatılarıma göre bunları ben kestim önceden. Daha sonra yapıştırıyorum. Evet, küçük parçaları da üzerine ekliyoruz yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi çalışmamız şekilleniyor. Yapıştıkça, birleştikçe, boyandıkça. Bisikletimizi de yapıştırdık. Şimdi ben bazı boş kalan yerlere küçük beyaz taşlar yapıştıracağım. Bunları hobi marketlerden de alabilirsiniz. Bauhaus'tan, Koçtaş'tan, birçok yapı marketten de temin edebilirsiniz. Çok güzel bir hava katıyor diyebilirim. Beyaz olması bir kere zaten camlarla çok uyumlu. Küçük yapay çiçeklerimiz var. Onları da yapıştırabilirsiniz üzerine. Ya da kendiniz elinizde herhangi bir malzeme varsa kullanabileceğiniz objeler, başka çeşit süslemelerde tabii ki ekleyebilirsiniz. Eminim çok güzel olur öyle şeylerde. Evet, yavaş yavaş çalışmamızı da bitirdik gördüğünüz gibi. Tüm parçalarını ekledik. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.